Spivak serimizin 3. videosunda Jane Eyre'in neden emperyalist projenin bir parçası olarak, edebi eser olarak emperyalizmi yeniden üreten bir eser olduğunu Spivak'ın anlatısıyla dinleyeceğiz. Ben Umut Özkaleli, hoş geldiniz. Lütfen abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Jane Eyre, daha önce belirttiğimiz gibi Charlotte Bronte'nin 1847'de ilk defa yayına girmiş eseridir. Burada gördüğünüzde Spivak'ın Universal Chicago Press journallarından biri olan Critical Inquiry de yazılmış bir makalesinden geliyor. Derginin adı Critical Inquiry. 1985'te yazıldı. Ben oradan yapacağım anlatıyı kullanacağım bu versiyonundan. Sayfa 244'ten itibaren de Spivak'ın Jane Eyre anlatısı başlamaktadır. Şimdi burada önemli olan konu neden Spivak'ın Jane Eyre'i bir emperyalizm iştirakçısı bir metin olarak gördüğü ve ele aldığıdır. Bu önemli bir sorudur. Romanın bir anlatısal enerjisi var. Her romanın var. Ve orada ana karakter olan Jane öteki üzerinden kendisinin öznelliğini buluyor. Kendi öznel pozisyonunu ötekisi olan Bertha üzerinden buluyor. Romandaki söylem alanının ne olduğunu Spivak bize anlatarak başlıyor. Bu çok önemlidir ve en önemli unsurun emperyalizmin aktif ideolojisi olduğudur. Aslında biz bu metinleri okurken arka planının emperyalizm olduğunu unutuyoruz veya beyaz perdeye yansıyan haliyle seyrettiğimizde Jane Eyre birçok defa her 10 yılda bir neredeyse yeniden üretiliyor, beyaz perdeye uyarlanıyor veya televizyon filmi olarak bildiğim kadarıyla da 2026'da tekrardan BBC'nin bir prodüksiyonu olarak hayata geçme aşamasında. Bunun yeniden üretilmesi de hiç tesadüfi değildir çünkü o emperyalist kurguyu yeniden üretmesi noktasında aslında Spivak'ın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor bize bu kadar sıklıkla üretilmesi. Ve o emperyalist arka planı unutmadan bu filmleri seyredersek algılayışımız ve anlayışımız aslında değişir demek istiyor bize ve bizi o konu uyandırmaya çalışıyor Spivak. Burada bakacağımız şey, tekrar edelim ve onun üzerine gidelim. Bu tavan arasındaki deli kadın olarak bize tasvir edilen ve adı Bertha Mason olarak konulan kadın niçin ve nasıl bir öteki haline dönüştürüyor ve o öteki üzerinden öznel pozisyon kazanılabiliyor. Bu ne demektir? Bunu açmamız gerekiyor ve bunu derinleştirmemiz gerekiyor. Burada her şeyden önce Bertha'nın Rochester'ın hayatındaki rolünü iyi anlamamız gerekiyor. Aslında burada öteki kadın Jane. Romantize edilen ana karakter olarak öyle düşünmüyoruz kendisini ama hukuki olarak Rochester'la bir ilişkisi olan kişi Bertha, çünkü Bertha ile Rochester aslında evli. Zaten Spivak'ta nasıl olabiliyor da Jane hukuksuz bir noktadan hukuki bir aşamaya atlayabiliyor ve daha hukuki olmadan bile bizim kafamızda aslında bir varlığı çok daha yüksek bir noktada bize bunu aslında sorgulattırıyor. Çünkü ahlaki olarak, bütünsellik olarak, insan olarak hukukin bile görebildiğinin ötesinde bir üstünlük kazandırıyor Jane Eyre'a yazım. Bunu Bertha ile mukayese ettiğimiz zaman ve onun üzerinden anlatıyor. Burada aslında önemli bir sembolizm var. Rochester burada çok yakışıklı, yani görece olarak yakışıklı, çekici bir adam olarak görüyor ama aslında fiziksel bir çekiciliği olan bir adam değildir.
karakter olarak kitapta. Yüzü yaralı, işte kaba saba, hatları çok ideal erkeğe uygun olmayan bir erkek olarak anlatılır, tasvir edilir bize ama çekiciliği nedir? Zengindir, işte şatovari bir evi vardır, arazileri vardır şeklinde. Toplumda affedersiniz kabul gören bir adam. Peki bu zenginlik nereden gelir? Aslında ikinci oğul olarak kolonilere gönderilmiş para bulabilmek için. Orada Bertha Mason evlenmiş ve onun mülkiyeti, onun mülkleri ve varlığı üzerinden bir zenginleşmeye sahip olmuş ve İngiltere'ye geri dönmüş o zenginlikle. Bu aslında çok önemli bir sembolleşme. Birazdan derinleştirdiğimizde sizler de göreceksiniz ki aslında deli diye tavan arasına kapattığı karısından gelen zenginlik sayesinde var olan Rochester'ın nasıl böyle bir kadınla yaşamak zorunda kaldığı imgelemesi üzerinden bir mağduriyet yaratıyor Rochester için. Ve Rochester'ı bize çok müşkül durumdaki bir adam olarak görüyoruz. Önce oradaki kolonize edilmiş coğrafyalara gideceksiniz. Oraları sömüreceksiniz. Zenginliklerini kendinize mal edeceksiniz ama dönüp ondan sonra da o çaldığınız ve sömürdüğünüz toprakların üzerinde yaşayan insanları yarı insan, çok da fazla akli melekeleri bulunmayan ve size çok zorluk çıkaran yaratıklara dönüştüreceksiniz gibi bir sembolizmle karşı karşıyayız burada. Peki nasıl bir şekilde bize bu üçüncü dünyalaştırılmış, değil mi, yapıyı anlatıyor Spivak? Çünkü dünyalaştırma kavramına geri dönersek bize aslında Hindistan'a giden bir İngiliz yüzbaşı üzerinden onun yerliyle birlikte gezerken Hindistan'ı öğrenişinde kendi pozisyonundan ve perspektifinden, bir İngiliz perspektifinden orayı algılayışının anlatısının hakim hale gelmesi olarak anlatıyor. Burada da görmemiz gereken şey Bertha karakterinin nasıl bize imgelendiği üzerinden biz üçüncü dünya insanlarını algılamaya başlıyoruz. Aslında bize yaptırmaya çalıştığı şey budur Spivak'ın. Şimdi burada tabii ki Bertha'nın anlatısını görebilmemiz için hiç unutmadan üzerine durmamız gereken şey emperyalizm bir toplumsal misyon olarak ele alınıyor. Bu ne demektir? Yaşanılan imparatorluğun içerisinde arka planda, kafaların arka planında her zaman için bu böyle bir misyonları olduğu, bir emperyalist güç olarak yaşayacakları ve hareket edecekleri öğretisiyle yola çıkan bir anlatı biçimi, kurgulama biçimi üzerinden dünyayı görüyorlar, değil mi? Ve onu yeniden ve yeniden üretiyorlar. O yüzden zaten iştirakçı olarak görüyor. Burada sizlere iki ayrı noktadan Jane'in ve Rochester'ın iki ayrı sütun olarak vermeye çalıştım. Jane'in ağzından tavan arasındaki deli kadını nasıl gördüğünü göstereceğiz. Bu ilk Jane'in Bertha ile karşılaştığı ve Bertha'dan haberdar olduğu anı bize anlatıyor. Jane diyor ki, odanın en uzak ucundaki derin gölgede bir figür ileri geri koşuyordu. Ne olduğu, hayvan mı, insan mı anlaşılmıyordu. 4 ayak üzerinde sürünüyordu, garip bir vahşi hayvan gibi hırlıyordu. Ama giysilerle örtülüydü ve yele gibi vahşi, koyu renkli, kırlaşmış bir saç yığını başını ve yüzünü gizliyordu. Burada aslında hayvan gibi filan demesine rağmen bir figür olarak size söylüyor. Bir insan olduğunu aslında inkar ediyor orada. 4 ayağının üzerinde olması, hırlaması,
yüzünün, gözünün çok görünememesi, bir vahşi yaratık olarak size bunu aslında çok da açık bir şekilde, çok arkaya da saklamadan ifade ediyor. Yarı hayvan, yarı insan modunda bir algılayış var orada ve bu sadece bu yazıma ait bir şey değil. Baktığınız zaman postkolonyal yazıların içerisinde çok sıklıkla görebildiğiniz bir şeydir bu infrahuman dedikleri yarı insan karakterlemeleri. Brezilya yazılarında çok görürsünüz. Bu bir tesadüf değil. Emperyal grubun kendi ötekisini tam anlamıyla insan olarak göstermemesi. Bunun üzerine de gitmemiz gerekiyor aslında. Çünkü Kant'ın felsefesindeki yaklaşımın aslında daha çok batılı insana ait olduğu noktasına da değiniyor Spivak. Onu da bir başka videoda tartışırız. Burada yoldan çok konudan sapmadan götürelim. Rochester'a gelince Rochester'ın ağzından sömürge coğrafyalarının ve insanların nasıl göründüğünü Jane'e anlatışından görüyoruz. Bu Rochester'ın ağzından. Bir gece onun çığlıklarıyla uyandım. Ateşli bir Batı Hint gecesiydi. Bu hayat dedim sonunda cehennem. Bu hava, bunlar dipsiz kuyunun sesleri. Eğer yapabilirsem kendimi bundan kurtarma hakkım var. Bırakın da kopayım ve Tanrı'ya evime gideyim. Avrupa'dan gelen taze bir rüzgar okyanusun üzerinden esti ve açık pencereden içeri doldu. Fırtına koptu, aktı, gürledi, alevlendi ve hava temizlendi. O saatte beni teselli eden ve doğru yolu gösteren gerçek bilgelikti. Avrupa'dan gelen tatlı rüzgar hala tazelenmiş yapraklarda fısıldıyordu ve Atlantik görkemli bir özgürlük içinde gürlüyordu. Git dedi umut ve tekrar Avrupa'da yaşa. Tanrı'nın ve insanlığın senden istediği her şeyi yaptın. Burada çok çarpıcı bir betimlemeyle kendisiyle ötekini ayrıştırıyor bize fark ediyorsanız. Daha derinlemesine de gireceğim bir noktadan sonra, bir iki dakika sonra. Bakınız burada tanrısı olan, umudu olan, değil mi? Bilgeliği olan, özgürlüğü olan bu kavramlar aslında çok erdemli kavramlar. Bunların hepsini kendine ve batıya yontuyor. Oraya da çok basit bir şekilde her şey için alabilecek bir şekilde burası cehennem diyor. Ve kendinde oradan kopup kendine ait dünyaya geri dönme hakkını görüyor. Sömürme noktasına yapması gereken, üzerine düşen vazifeyi yapmış olarak aslında. Orada yaptığı herhangi bir insani şey değil orada ama imparatorluğa hizmet anlamında da düşünmeniz gerekiyor. Spivak'ın size söylemeye çalıştığı şey oradaki insanların perspektifinden ve yaşamından doğan bir algıyla düşünmüyor hiçbir zaman bu yazımları, bu söylemleri ortaya çıkaranlar. Bu noktadan itibaren biraz daha bir alıntıya daha bakacağız ve ondan sonra toparlamaya çalışacağız. Burada devam eden bir şekilde toplumsal misyon olarak emperyalizmi bu sefer de misyoner olarak Aziz John Rivers'tan örnek vereceğiz. John Rivers aslında Jane Eyre'le evlenmek istiyor. Jane onu reddediyor. Fakat kitap bize reddedilmiş bir İngiliz'in o şekilde göstermek yerine, reddedilmiş ve küçültülmüş olmak yerine onu böyle bir kahramanlaştıran, kendini feda eder bir şekilde misyoner vazifeyle öteki diyarlara, sömürgeleştirilen coğrafyalara giden bir yüksek pozisyona çıkararak anlatıyor. İlk başta kendisi üzerinden verelim.
nasıl bir şekilde bu misyoner yolculuğu çıkacağı misyoner yolculuğu gerçekleştirdiğini bize şu şekilde anlatıyor. Benim çağrım mı? Benim büyük işim mi? Irklarını iyileştirme, cehalet diyarlarına bilgi taşıma, savaşa barış, köleliğe özgürlük, batıl inanca din, cehennem korkusuna cennet, cennet umudu koyma gibi şanlı amaçlarda tüm hırslarını birleştirenler arasında sayılma umudumu. Bakınız burada tekrar size ikilikli bir yaklaşımla ben ve ötekini kurguluyor aslında, değil mi? Onların ırkları kötü, onları iyileştireceğim, onlar cahil, biz bilgeyiz. Onlar savaşçı, biz barışçıyız, onlar köle, biz özgürüz. Aslında köleleştirenler kim? Batılılar, yani kendileri sömürge yaptıklarında, ama orada sömürgeleştirme değil, köleleştirme değil, köle olma noktası üzerinden bir algı yaratıyor size. Nereden köle olmuş insanlar? Siz köleleştirmişsiniz, ama onların köleliği kendilerine bir utanç olarak bildirilerek köleleştirmeyi herhangi bir şekilde sorgulatmayan ve onun utancını aslında köleleştirilen insanlara yükleyen bir yaklaşım sergiliyor sizde burada. Sizin inancınız dinidir, geçerlidir, anlamlıdır, doğrudur. Onların inandıkları her şey batıl inançtır gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bu aslında bizim tanım gereği etnik merkezcilik dediğimiz şeydir. Etnik merkezcilik tam da sizin kendinize ait olan her şeyin anlamlı, mantıklı, güzel, geçerli olduğunu, aynadan yansıyan negatifinizin de inandığı her şeyin deli saçması, hurafe, işte bir şekilde akıl dışı, akıl içerisinde olmayacak, batıl inanç filan şeklinde ifadelerle kendini hayata geçirmesidir. Bu aslında etnik merkezcilik, özellikle Avrupa merkezcilik olarak çıkıyor. Şimdi burada aslında bir virgül koyalım, kendi hayatlarımıza dönelim. Şimdi bizde aslında etnik merkezcilik ötekini dışlayan bir şey olduğu için kötü bir şeydir. Fakat bize yapılanlar nedir? Bizim herhangi bir şekilde milliyetçi veya etnik olarak kendimizle gurur duymamız, kendimizi sevmemiz noktasındaki duygularımızın hepsinin yanlış, geri kalmış yaklaşımlar olduğunu söyleyip buna bir utanç yüklemeye çalışır Batılılar. Kendilerinin Avrupa merkezciliğini ve etnik merkezciliğini ise olağan, doğal olması gereken, çünkü kendileri medeniyet seviyesine ulaştıkları için özlenmesi gereken bir şey olarak görürler ve o etnik merkezciliğin aslında dışlayıcılığına bakmazlar. Bize de bakmamayı öğretirler. Avrupa etnik merkezciliği sanki iyi bir şeymiş gibi algılayan da çok insan vardır. Üçüncü dünyanın içerisinde konumlandırılmış. Şimdi burada bir tanımlama yapalım. Evet, başkalarını dışlayıcı ve onları küçültücü, onları küçük gören, onları insandan daha aşağıda gören etnik merkezcilik çok kötü bir şeydir ve bundan kaçınmamız gerekir. Ama aynı şekilde de kendimize olan öz saygımızı ve kendi varlığımızı sevmememiz, saygı duymamamız da etnik merkezcilik kadar yıkıcı ve kötüdür. Bunun arasında hem kendimize olan sevgimizi, kendi kültürümüze, kendi dünyamıza inanışımızı korumamız gerekir. Hem de onu severken, onu korurken başkalarının illaki kötü olduğu için bizim iyi olduğumuz gibi bir düşünceyi savunmamamız gerektiği bir çizgide durmamız gerekir. En sağlıklısı odur. Ama lütfen burada önem verdiğimiz şey, değil mi? Aslında bu şekilde bakanların da Avrupa merkezden bakanların da son derece dışlayıcı, ötekileştirici, sadece kendinin iyi olduğunu düşünen bir yaklaşım içerisinde olduğunu da görmemiz ve buna eleştirel bakmamız gerekmektedir. Ve
Buradan baktığınızda Jane Eyre'in yaklaşımda sona doğru kitabın misyoner vazifeye giden Aziz John Rivers'a bakışı da aslında çok derin bir şekilde bu emperyalist misyoner çağrıya ses vermektedir. Diyor ki size sağlam, sadık ve özverili, enerji, şevk ve gerçekle dolu Aziz John Rivers ırkı için çalışıyor. Onun sertliği misyoner konvoyunu Apollo'nun saldırısından koruyan savaşçı büyük yürekliliğinin sertliğidir. Onun hırsı Tanrı'nın tahtının önünde kusursuz duran, kuzunun son büyük zaferine ortak olan ve yüce üstad noktasındaki hırsıdır. Burada aslında Hristiyan üstünlüğüne de bir atıf yaparak onun misyoner pozisyonunu bir övgü malzemesi olarak bize ortaya koymaktadır Jane Eyre'in sesinden ve bize bu şekilde aslında sömürülen coğrafyalara giden insanları yücelten bir anlatı getiriyor. O yüzden bize bunun Spivak toplumsal misyon olarak emperyalizm olduğunu ve bunu asla unutmamamız gerektiğini defalarca hatırlatır. Son olarak baktığınızda Bertha Mason figürü emperyalizmin aksiyomatik ilkeleri tarafından üretilmiştir diyor. Ne demek aksiyomatik? İspat gerektirmeyen, temel olarak doğru kabul edilen ilkelerdir. Tabii ki bu çok da ispat istemeyen ilkeler aslında toplumsal misyonunun emperyalizmin olduğu bir tabandan çıktığı için, o altyapıdan çıktığı için o aksiyomatik de bu olasılığı doğuruyor ve bize bunun sanki normal bir şeymiş gibi üzerine çok düşünmeden o başlangıç noktasından hareket etmeyi doğru kılıyor ve çok düşündürmüyor ve bu şekilde de içselleştiriliyor. Peki buraya kadar getirdiğimiz alıntılarla gösterdiğimiz bu ben öteki algısını Avrupa ve diğeri noktasında nasıl kendini öznel pozisyonunu oluşturabiliyor? Unutmayınız ki aslında hukuki olarak yasal zeminde kadın eş olarak durması gereken ve tavan arasına kapatılan kadının üzerinden batılı kadına bir aidiyet ve öznel pozisyonu kazandırıyorsunuz. Bertha tavan arasındaki deli kadın olarak resmediliyor. Jane ise rasyonel, düşünen, duyguları olan, değil mi? Kendini çok da güzel ifade edebilen bir kadındır. Bertha ve temsil ettiği sömürgelerdeki insanlar yarı hayvan, yarı insan modundadırlar. Kendi kendini küçümseyen, bizim coğrafyalarımızda da vardır bu maalesef. Kendi insanlarının geride olduğunu, işte gelenekçi olduğunu, cahil olduğunu filan söyleyenlerin de aslında özünde kendisine yerleştirilen zihniyet de budur. Oradan kaynağı, kökü oradan gelmektedir. Onlar yarı hayvan, yarı insanken Avrupalı ve İngiliz tabii ki insandır, değil mi? Tam insanlaşamamış ötekinin Avrupalısı ve İngiliz tam insanlaşmış ve esas olan konumdadır. Ruh yaratımı gereği bu çok önemli bir şey aslında. Soul making deniliyor İngilizce'de. Misyonerler gittikleri yerlerdeki insanların hani modernite dışında ve öncesinde yaşayan özellikle yapılardaki insanlara da bakarak onların bir ruhu olmadığını söylerler ve onlara ruh kazandırmak da misyonlarının en önemli temel unsurudur. Bu yalnızca bu şekilde bu romanda gördüğünüz bir şey değil. Mesela aborijin insanlar Amerika'da işte çocuklar zorla evlerinden, ailelerinden koparılmıştır. Hiçbir bağ kalmadan
nereye gittikleri belli olmadan isimlerinin söylenmesi reddedilmiştir. Kimi zaman sayılarla anılmışlardır. Kendi isimlerini, kendi dinlerini yaşama, kendi dillerini konuşma hakları ellerinden alınmıştır. Ve bütün bu vahşet yapılırken ve çok da işte ciddi şekilde fiziksel ve psikolojik şiddet görmüşlerdir. Bunların yapılmasının altındaki kurguda biz bunu aslında onları medenileştirmek için yapıyoruz. Onları insanlaştırmak için yapıyoruz. Onlara bir ruh kazandırmak için yapıyoruz. Çünkü bizim oluş biçimlerimizle kendilerini ifade ettikleri müddetçe aslında insan olma mertebesine ereceklerdir gibi bir çarpık ama çok sistemli bir yaklaşım var orada. O yüzden kendilerinin ruhu, hisleri tam oluşmuş, tamamıyla olgunlaşmış bir insan olarak kendilerini Batı kurgular. İmparatorluğun fetih alanının tanımında tabii ki burada baktığınızda orası, o gidilen yerler aslında bir cehennem. Ta ki medeni gruplar gelip oraları ele geçirip medeniyet götürünceye kadar. Daha önce de söylemiştim, benim çok gördüğüm bir şeydir. Kıbrıs'ta filan da Batı'nın aydınlatıcı sömürgeciliğinde ilerledik diyen insanlar gördüm, böyle gayet kamusal alanlarda hiç çekinmeden ne kendilerini daha iyi hale getirdiğini. O yüzden o cehennem toprakların tanımlaması Bertha Mason karakterinde bedenselleşiyor Jane Eyre'in kurgusunda. Yani Bronte aslında bize o cehennemi, gidilen ve sömürülen yerlerin aslında sömürülmesinin sebebinin o cehennem noktası olduğunu bize Bertha üzerinden tasvir ediyor. Bu tarafta da tabii ki onun ötekisi, kendine ötekiyi yaratırken kendini tanımlayışında da imparatorluk iyi olandır, güzel olandır, arzulanır olandır, ideal olandır. Ve bütün bu güzelliği hangi şekilde bedenselleştiriyor? Jane Eyre karakteri üzerinden bedenselleştiriyor bizi anlatırken. Sonunda da Bertha kendi kendini işte yakıyor bütün evle beraber. Jane'in yerini alacağını gördüğü noktada Bertha yanıp kül olup yok oluyor ve onun küllerinden doğan bir şekilde de Jane, değil mi? Öznel bir karakter olarak, kendine ait bir karakter olarak İngiliz erkeğin yanında kolonist kadın olarak yerini alıyor ve bu şekilde de bize emperyalizmin misyonunu, toplumsal misyonunu veren bir yapı oluşturulduğunu Spivak anlatıyor. Bunun sonrasında ikinci olan incelediği kitap Jean Rice'ın Geniş Geniş Bir Deniz'i. Ona niçin aslında postkolonyal yazımın içerisindedir. Çünkü Bertha Mason'ı eleştirir ve ona bir hikaye kazandırır, bir isim verir anlamında. Fakat Spivak olarak bunu da eleştirel bir gözle inceler ve aslında göründüğünün dışında nasıl emperyalizme, iştirakçiliğe devam eden bir metin olduğunu söyler. Eğer ilgileniyorsanız devamıyla da lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda da onun incelemesine gideceğiz. Eğer Jane Eyre okumuşluğunuz var ise lütfen bize yorum atın. Sizin için nasıl bir tecrübe olduğunu, Jane Eyre'i çok seven insanlar olduğunu biliyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ve bu farkındalığın sizde nasıl bir duygu ve düşünce yarattığını bizimle lütfen paylaşın. Rahatsız olduysanız bu iyi bir şeydir. Çünkü rahatsız olmadan aslında beynimiz, aklımız, bilincimiz
var olanlara açılamaz. Bana sıklıkla öğrencilerim söylüyor, beni rahatsız etti. Bununla karşılaşmak, bu kavramla karşılaşmak, herhangi bir şeyi söylediğimde ben de derim ki demek ki işimizi iyi yapmışız. Çünkü o karmaşa ve rahatsızlık aslında bizi düşünceye iten süreç anlamına geliyor. Rahatsızlıklarınız bol olsun. Birlikte düşünelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler, görüşürüz.